Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamur kullanmadan sadece 3 adet hazır yufkadan yaptığım harika lezzetiyle pizza tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz pizzanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak yufkaların arasına süreceğimiz sosunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için derince bir kasenin içerisine 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum, güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz sosu kenara alıyoruz. En son yufkanın üzerine sürmek için salçalı sosu hazırlıyoruz. Kasenin içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı su, 1 çay kaşığı kekiği koyduktan sonra salça pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Pizzanın iç harcı tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ben bunun için 100 gram kaşar peynir, 1 adet domates, 1 adet kapya biber, 100 gram sucuk, 50 gram sosis kullandım. En son kenarlar için 100 gram kaşar peynirini dilimler halinde doğradım. Yuvarlak borcamı alıyorum, taban kısmını zeytinyağıyla yağlıyorum. Fırça yardımıyla zeytinyağının her tarafına gelmesini sağlıyorum. Tarifimde 3 adet yufka kullandım. Yufkanın bir tanesini alıyorum, taban kısmına yerleştiriyorum. Tepsinin orta kısmına yufkayı büzüştürerek koyuyorum. Bu aşamada tepsiden taşan yufkanın sadece 5 parmak kalmasına özen gösterin. Bu kısmına kaşar saracağız. Hazırlamış olduğumuz sostan 2-3 kaşık koyuyoruz. Daha sonra fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. İkinci yufkayı alıyorum, 2 parçaya bölüyorum. Tepsinin taban kısmına yufkayı yerleştiriyorum. Hazırlamış olduğumuz sostan üzerine gezdiriyoruz. Yufka bitene kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. 2 parçaya bölüyorum, ara kısımlarını güzelce sosluyorum. En son parçayı da koyduktan sonra tekrar sosluyorum, çok az miktarda sosu bırakıyorum. Kalan sosu da kenarları için kullanacağız. Salçalı sosu alıyorum, en son yufkanın üzerine sürüyorum. Artık bu aşamadan sonra tamamen sizin damak zevkinize kalmış. İç harcını istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Salçalı sosu güzelce fırça yardımıyla sürüyorum ve daha sonra kaşar peynirin bir kısmını koyuyorum. Diğer malzemeleri de eşit olacak şekilde yayarak tepsinin içerisine koyacağım. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizler de pizzanızı bu şekilde yapmak istiyorsanız açıklama kısmında bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte yazıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Malzemelerin hepsini pizzanın üzerine dizdim. Kalan kaşar peynirini de üzerine serpiştiriyorum. Parça parça kaşar peyniri kesmiştik.
Bir tanesini alıyorum, yufkanın ucundan başlayarak içeriye doğru sarıyorum. Kenar kısımlarına malzeme koymadığımız için yufka ile birlikte kaşar peyniri gerçekten lezzetine lezzet katacak. Fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Pizzamızı sıcak fırına koyacağız. Arasına sürmüş olduğumuz sostan biraz ayırmıştık. Kaşar peyniri sarmış olduğumuz yufkalı bölümlerine bu sostan sürüyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Hazırlamış olduğumuz pizzayı sıcak fırına koyuyoruz. 180 derecelik fırınımızda 35 dakika boyunca pizzamızı pişirdik. Fırından çıkar çıkmaz ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. Tepsiden çıkartmış olduğum pizzayı dilimliyorum. Çocuklarınızın bayıla bayıla yiyeceği gerçekten çok lezzetli pizza elde ettik. Üstelik hiç de hamur yoğurmadan gerçekten pratik bir şekilde hazırladık. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. İsterseniz pizzanızı akşamdan hazırlayıp sabahta pişirebilirsiniz. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu güzel pizzanın son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.